Arkadaşlar bu videomuzda 17, 18 ve 19. yüzyıllarda Doğu ve Güneydoğu Asya ile Hindistan'da İngiltere adına sömürge faaliyetlerinde bulunmak için 31 Aralık 1600 tarihinde Kraliyet Fermanı ile kurulan İngiltere Doğu Hindistan Kumpanyası hakkında bilgi vermek istiyoruz. Videonun akışı içinde şirketin kuruluşuna ve yapısına, Hindistan ve Uzak Doğu Asya'da gösterdiği faaliyetlere, sebebiyet verdiği gelişmelere, o dönemde İngiltere Devleti'nin sahip olduğu askeri güçten 2 kat fazla askeri güce sahip bulunduğuna, bu gücü nasıl kullandığına, yaptığı köle transferi ve köle ticareti konularına temas etmeye çalışacağız. Bu konuların yanında İngiltere'nin Hindistan'daki misyonerlik faaliyetlerine, bu faaliyetlere şirketin verdiği desteğe, Hintli Müslümanlara yaptıkları muamelelere, misyonerlik faaliyetlerinin arkasındaki gerçek amaca, Hindistan'da nasıl bir toplum meydana getirmek istediklerine dair bilgilere de yer vereceğiz. İngiltere Doğu Hindistan şirketi, başlangıçta İngiliz tüccarlarına ticaret hizmeti vermek için kurulmuştu. Amacı özellikle Doğu Hindistan baharat ticaretine katılmak ve daha sonra pamuk, ipek, çay ve afyon gibi ürünlerin ticaretinde hizmet vermekti. Kuruluş gayesi bu şekildeydi. Ticari amaçlarla kurulan şirket daha sonra siyasete karışarak devlet gibi hareket etmeye başlamış, Hindistan'da İngiltere sömürgeciliğinin, İngiliz emperyalizminin bir temsilcisi ve bir ajanı olarak faaliyet göstermiştir. İngiliz Doğu Hindistan şirketi kuruluş tarihi olan 1600 yılına kadar İspanya ve Portekiz'in tekelinde olan kazançlı Hint baharat ticaretinde İngilizlerin de varlığını tesis etmek için kurulmuştu. Şirket sürecin sonunda Güney Asya'da İngiliz emperyalizminin son derece güçlü bir temsilcisi ve Hindistan'ın büyük bölümlerinin fiili sömürge yöneticisi haline geldi. Zamanla usulsüzlüklere bulaşan şirket, ticari tekelinden ve siyasi kontrolünden kademeli olarak uzaklaştırıldı. Hindistan'daki varlıkları 1858 tarihinde İngiltere Kraliyeti tarafından millileştirildi. 1874 tarihinde 1873 tarihli Doğu Hindistan hisse senedi temettü geri alma yasası ile feshedildi. Doğu Hindistan şirketi 17. ve 18. yüzyıllarda köle emeğine güvenerek faaliyet gösteriyordu. Batı ve Doğu Afrika'dan, özellikle Mozambik ve Madagaskar'dan köle ticareti yapıyordu. Buradan temin ettikleri köleleri Hindistan ve Endonezya'daki mülklerine ve Atlas Okyanusu'ndaki Sen Helena adasına taşıyordu. Uzak topraklarını yönetmek için uzmanlaşmış, becerikli ve tecrübeli köleleri çalıştırmaya, bunların transferine ve ticaretine büyük ölçüde önem veriyordu. İngiltere Doğu Hindistan şirketi 1800 tarihinde yaklaşık olarak 200 bin askerden oluşan bir askeri güce sahipti. Bu rakam o dönemdeki İngiliz ordusunun mevcudiyetinin 2 katından fazlaydı. Şirket böyle bir gücü kontrol ediyordu. Sahip olduğu bu askeri gücü, ticaret yaptığı Hindistan eyaletlerini ve prensliklerini bastırmak, yıkıcı vergileri hayata geçirmek, resmi olarak onaylanmış yağmalar yapmak, hem vasıflı hem de vasıfsız Hindistan emeğinin ekonomik sömürüsünü korumak için kullanmıştır. 19. yüzyılın başlarından itibaren İngiltere Doğu Hindistan şirketi, Hint çayı ve diğer malların satın alımlarını finanse etmek için Çin'e yasa dışı olarak afyon satmıştır. Çin'in bu ticarete karşı çıkması, her ikisinde de İngiliz kuvvetlerinin zafer kazandığı 1. ve 2. Afyon savaşlarına yol açmıştır. Bu iki savaş 1839, 1842 ve 1856-1860 tarihlerinde meydana gelmiştir. Doğu Hindistan Kumpanyası isimli İngiltere sömürge şirketinin
Hindistan'daki faaliyetleri, uygulamaları ve politikaları özellikle Hindistan'da yüzyıllardır hüküm süren İslam'ın aleyhine gelişmiş ve Müslümanlara da çok büyük zararlar vermiştir. Şirketin genişleme süreciyle birlikte Müslümanların siyasi, ekonomik ve kültürel durumları kötüleşmiştir. Toplumun ekonomik alanda tarıma dayalı olan geleneksel yapısı, İngilizlerin para merkezli ticari faaliyetlere yönelmesiyle bozulunca toprakların satılması mecburiyet haline gelmiş, siyasi hakimiyetin elden gitmesiyle de psikolojik çöküş içerisinde olan toplumda güven duygusu kaybolmuştur. Kültürel alanda ise kaynak ve himaye desteklerinin kaybedilmesi, ilim ve sanat erbabının ilerlemelerini durdurmuştur. Diğer taraftan 19. yüzyılla beraber eğitim dilinin İngilizceye dönüşmesi, Urduca ve Farsçada yetişmiş Müslüman potansiyelin bir anda işsiz kalmasına yol açmış, bu durum büyük zararlar doğurmuş ve bu zararların etkisi uzun vadede hissedilmiştir. Artan misyonerlik faaliyetleri de daha çok belli bir kültür düzeyinde oldukları için Müslümanları hedef alıyordu. Hindistan'da misyonerlik faaliyetleri daha 16. yüzyılda başlamıştır. Doğu Hindistan şirketinin 1813 yılında patentinin yenilenmesiyle şirketin etki gücü daha da artmıştır. Bu tarihte Hristiyan eğitim merkezlerine kolaylık sağlanmış, bu merkezler izin alır almaz okul ve yetimhaneler açarak diğer bölgelere de yayılmışlardır. Nitekim bu yıllarda Kalküta'da Anglo-Indian College, Puna'da Hindi Koleji ve Agrah Koleji kurulmuştur. Lord Macaulay bu okulların açılış ve faaliyetlerinin amacını şu cümlelerle açıkça dile getirmiştir. Bizim milyonlara varan tebaamız ile aramızda tercümanlık edecek bir topluluk oluşturmamız gerekmektedir. Bu öyle bir topluluk olmalıdır ki kan ve renk açısından Hintli, ancak zevk, düşünce, ifade ve anlayış açısından İngilizler gibi olmalıdır. Bu okullarda yetişenler öyle bir tabaka meydana getirdiler ki, Hindistan'da ahlaki, siyasi, kültür ve sanat yönünden, sosyal ve dini açıdan, kısaca hayatın her alanında liderliği ellerine almaya başladılar. Hindistan'da yeni değerleri yaymaya çalışanlar bu tabakaya mensup olan kimselerdi. Müslümanlar ise İngilizce eğitim görmedikleri için hiçbir memurluğa alınmıyorlardı. Az çok İngilizce okumaya başladıkları 1869 yılında ise boş kalan kadrolara Hindulardan başka hiç kimsenin alınmayacağı ilan edildi. Müslümanlara yapılan muamele Hindistan Müslümanları isimli kitapta şöyle anlatılmaktadır. 1869 yılında Kalküta'da resmi dairede bir Müslüman kapıcılık, postacılık, mürekkep doldurma memurluğu veya kalem tamirciliğinin üstünde bir memurluğa gelemezdi. Müslümanlar o kadar ezilmişlerdi ki eğer onlar memurluk yapmaya layık da olsalar resmi ilanlar yoluyla bundan men edilirlerdi. Onlara hiçbir şekilde önem verilmezdi. Yöneticiler onların varlığını kabul etmeyi kendi şanlarına leke sayarlardı. Şirket vasıtasıyla ülkenin en ücra köşelerine kadar kiliseler açılmıştı. Buradaki yerli diller vasıtasıyla yapılan misyonerlik çalışmaları neticesinde iflasın eşiğindeki halk çeşitli haklar elde etmek hırsı ile Hristiyanlığı kabul etmekteydiler. Bu çalışmalar o kadar etkili oldu ki 1851 nüfus sayımına göre İngiliz idaresindeki Hindistan'da yaklaşık 100.000 kişi Hristiyan olmuştur. İngilizlerin ağır vergi politikaları, şirket çalışanlarının yerli halkı küçümsemesi, gittikçe kötüleşen ekonomik durum, misyonerlerin rencide edici faaliyetleri, hukuki prosedürün karmaşık bir hal alması ve siyasi manada hakimiyetin kaybedilmekte olması gibi sebeplerden dolayı İngilizlere ve şirkete karşı bir isyan başladı. Halk bu isyana destek verdi ve isyan kısa sürede büyüdü. 1857-1858 yılında meydana gelen ve bir yıl süren isyandaki çatışmalarda
katliamlara varan olaylar yaşandı. Ancak şirket İngiltere hükümetinin desteğiyle bu hareketi kanlı bir şekilde bastırmıştır. Ülkede hakimiyetin tekrar kurulmasından sonra İngiliz hükümeti şirketin Hindistan'daki statüsünü iptal ederek 1858 yılında ülkeyi doğrudan yönetim altına alarak kolonileştirmiştir. 1757'de Bengal'de Cook'la bir rejim kurmuş olan şirketin Bengal'deki kötü yönetimi ve 1770 yılında meydana gelen büyük kıtlık gibi hadiselerden sonra arazi gelirleri hızlı bir şekilde düşmüştür. Şirket bu gelişmelerin neticesinde iflastan kurtulmak için 1772 yılında 1 milyon sterlinlik acil bir kredi başvurusunda bulunmak zorunda kalmıştır. Doğu Hindistan şirketi İngiliz hükümeti tarafından kurtarılmış olsa da parlamento komiteleri tarafından yapılan sert eleştiriler ve soruşturmalar neticesinde şirketle ilgili olarak 1773 yılında Düzenleme Yasası adıyla bir yasa çıkarılmıştır. Bu yasa ile hükümet şirketin yönetimini denetim altına almış, daha sonra da Hindistan'daki siyasi politikayı kontrol etmeye başlamıştır. Tarihi hakkında kısa olarak bilgi vermeye çalıştığımız İngiltere Doğu Hindistan şirketi çok dikkat çekici bir şekilde verimli ve ekonomik olarak yönetiliyordu. Şirket ilk 20 yılında Hindistan valisinin evinden yönetildi ve yalnızca 6 kişilik bir daimi personele sahipti. 1700'de küçük Londra ofisinde 35 daimi çalışanla faaliyet göstermekteydi. 1785'te 159 kişilik daimi Londra personeliyle milyonlarca kişiden oluşan geniş bir imparatorluğu kontrol etmekteydi. Günümüzde kapitalist şirketlerin anası olarak kabul edilen İngiliz Doğu Hindistan şirketi, Burma, Singapur ve Hong Kong'da da koloniler kurmuş, o zamanki dünya nüfusunun neredeyse 1/5'ini hakimiyeti altına almıştı. İngiltere'nin üzerinde güneş batmayan imparatorluk olarak anılmasının en temel dayanağı İngiltere Doğu Hindistan şirketiydi. Sadece 4 gemiyle yola çıktıkları ticari oluşum zamanla yağma ve sömürü canavarı haline gelen korkunç bir güce dönüşmüştü. Arkasında bıraktığı tahribatın izlerinin yıllar hatta asırlar geçtikten sonra bile hala görüldüğünü bu konuda yapılan araştırmalardan, ilmi çalışmalardan, konuyla ilgili kitaplardan takip etmek mümkündür. Bu videomuzda sömürge tarihinde önemli bir yeri bulunan, sömürge faaliyetinde bulunduğu ülkelerde ve özellikle Hindistan'da ticari, siyasi ve kültürel yönlerden, hatta hayatın hemen her alanında yıkıcı ve yozlaştırıcı şekilde hareket eden İngiltere Doğu Hindistan şirketi hakkında bilgi vermeye çalıştık. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.